Gri kurttan yaban ayısına. Bizim arkadaşlar kapak buldu. Kapak mı abi? Dedi ki orada yatır var. 3 tane tam. Arkadaşlar öyle bir soğuk hava akımı var ki buzdolabı gibi yani. Hapsi olan yere söğüt ağacının kabuğunu sarmış. Allah Allah. Bana kalsa var ya 1 ay kalırım. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Ve yeni bir videodan hepinize selamlar. Neredeyiz? Kızıldağ Milli Parkı. Dün akşam üzeri buraya geldik, o yüzden çekim yapamadım. Çadırlarımızı buraya koyduk. Gökyüzünde çok güzel yıldız vardı. Dolunay şuradan çıktı falan. Müthiş bir atmosfer. Elimdeki görüntülerden size sunmaya çalışacağım. Burada çok güzel tırmanış alanları da var. Yani öyle bir yerdeyiz ki kampçılar için uygun, günübirlikçileri için uygun, yürüyüş için uygun. Arkadaş bisiklet getirmiş, bisiklete bindik filan. Yani atmosfer çok iyi. Burada hemen şöyle göstereyim size. Tam şu arkada tırmanış yapılıyor. Şimdi dedik ki tatlı bir yürüyüş yapalım. Bugün buraya güzel ekiple geldik. Arkadaşlar yollar temiz. Hani geldiğimiz araçlar şöyle araçlar. Tamam, 4x4 de var. Motor için de uygun. Motor rotası yapanlar da bu arada bayağı yaygınlaştı. Onlar için de Kuzu Kulağı Yaylası çok güzel bir yer kamp için. Kuş sesleri eşliğinde uyandık. Orada Oğuzhan abimiz var. Köpek eğitmeni kendisi. Yoldaşını getirmemiş ama. Oğuzhan abi merhaba. Kendisini belgesellerden tanıyabilirsiniz. 45-40 merkez. Dinlemede. Net ve anlaşılır, tamam. Faaliyetimiz başladı. İrtibatta kalalım. Anlaşıldı, tamam. Oğuzhan abi peki nasıl değerlendiriyorsun burayı? Çok güzel değil mi? Abi dün hava nasıldı ama? Bana kalsa var ya 1 ay kalırım. Değil mi? Vallahi arkadaşlar öyle bir yer. Bugün de şimdi bir orman içine doğru bir yürüyüş yapacağız herhalde. Ondan sonra bugün nereye gideceğiz? Melikler Yaylası. Türkiye'nin en karanlık noktası olarak geçiyor. Belki denk gelmiştir sosyal medyada falan. Biz de bu akşam orada kalacağız. Sonra zirve faaliyetimiz olacak. Yani dolu dolu bir aktivite bizi bekliyor. Öyle güzel çam kokuyor ki şu anda. Bu teknoloji ne zaman gelecek bilmiyorum ama vakti geldi artık. Yani hani şunun kokusunu size inanın göndermek isterim. Müthiş bir çam kokusu var. Bu biliyorsunuz bunları böyle ağızlarına atıyorlar. Mide rahatsızlıkları için iyi geldiği söyleniyor. Bir de nefesi de açıyor tabi. Böyle biz bir tatlı orman içerisinde yürüyüşe başladık. Tabiat mükemmel dostlar. Eğer yolunuz bu taraflara düşerse Isparta'ya kesinlikle listenize ekleyin derim. O yurt dışı videolarından sonra artık bir süre Türkiye'deyim. Çok özlemişim. İnsan ülkenin değerini yurt dışına çıktıkça daha iyi anlıyor. Müthiş bir coğrafyamız var. Ve hala gez bitiremiyorum. Bitmeyecek de tabii muhtemelen. Çünkü her köşesinde ayrı bir güzellik var. Şimdi öyle güzel bir yerdeyiz. Herkes burada sırayla fotoğraf çekiniyor. Arkadaşlar göbekleri çekti Samet abi. Oğlum ya. Aferin Samet şimdi içine. Çok güzel bir manzara var. İç taraflarda böyle düzlükler de var. Abi müthiş manzaralar ya. Gerçekten öyle bitiremeyiz. Yol boyunca da değişik endemik çiçekler var. Şimdi az sonra sizi tanıştıracağım. Arkadaşım Hamza. O da şey dedi. Yani bu bölgede endemik türler var. Ve yurt dışından gelip bunları çalıyorlar. Böcek bırakıyorlar ve yakalananlar var. Kendisinin bizzat bildiği. Demin işte birkaç tane çiçek gösterdi o da. Ormanda yürürken böyle bir mermer bloğu nasıl kesmişler. Buraya da nasıl geldiyse artık gelmiş. Buraya gelirken dağlarda çok fazla mermer işletmesi vardı. Tesisi vardı. Bembeyaz olmuş dağlar falan. Burada da muhtemelen yangın için bir gölet yapmışlar. Kuş sesleri eşliğinde yürüyüş devam ediyor. Çok keyifli bir yürüyüş. Hem yormuyor hem de sohbet muhabbet. Arkadaşlar da burada. Hocam selamlar. Bölge yangına elverişli. Çam var çok fazla. Kuru odun da var. O yüzden ateş yakmak zaten kesinlikle yasak. Oğuzhan abi bir deneyelim bakalım. Telsizimiz su geçiriyor mu geçirmiyor mu? Geçirme. Bak. Ayrıca Aynen. Işık mı yandı orada? evet. Otomatik mi yandı? Şuralar suya değdiği anda otomatik yanmaya başlıyor. Şimdi konuşursan abi bir bakalım. Gri kurttan yaban ayısına. Bozayı dinlemede. Su geçirmiyormuş. Evet. Bir tanesinden. Trabzon.
öyle bir yer bulduk ki, daha doğrusu Samet zaten noktayı koymuş buraya. Hemen burada şarıl şarıl suyumuz akıyor. Sol taraftaysa böyle bir yer yapmışlar. Abi yemeğini ye, yağmur yağsa filan altına gir, sığın. Ateş sıkıntılı ama ateş de yakılmış burada. Araba dibe kadar geliyor zaten, yola kadar. Aa, müthiş bir kamp alanı ya. Yani hem kamp hem piknik hem aklına ne gelirse. Kuzu Kulağı Yaylası'na yakın bir yerdeyiz. Yürüyerek geldik ama konum olarak arkadaş biliyor nerede olduğumuzu. Samet abi ne diyorsun buraya? He? Koordinatlar yok. Evet, challenge başladı. En son girecek abi. Abi biz o işe girdik. 2 dakika ayağını tutana kardeşim karpuz veriyormuş. Ödüllendirme. Kardeşim 1 dakika tuttu. 1 dakika tuttu. Abi sen 15 saniye. Ve Mustafa Amin şu anda gayet rahat görünüyor. Samet hocam niye böyle bir şey yaptın? Acun Ilıcalı mısın sen? Acun Ilıcalı. He? Orada konstrüksiyon yaptıralım dediler. Hadi bakalım. Ben Mustafa gayet rahat bir şekilde duruyor gibi. Bence 2 dakika durmuş. Hani soğukkanlı. Ben 45 demiştim, 45'i durdum. Dizlerden aşağı kesiliyor. Devriliyor. Aynen devriliyor. Çok iyi. Çatır. 1 dakika oldu bro. Oldu mu? Yeni rekor sende. Yaparsan karşınla. Reis ben sabah duş alıyorum ben bu suda. Şu an iyi. Durur ya bence. Valla. Sen söylüyor musun abi? Evet. Adam Erzurum'un diye boşuna vermiş. 1 dakika 15 Abi saniye. adam Erzurumlu ya bu adam. Bu adam ha. Su soğuk ama ha Melih. Soğuk soğuk. Son 30. 30 saniye. Nasıl hissediyorsun? Var mı? Acı yok mu? Mustafa Bey röportaj yapabilirsek. Kardeşim ya hani biz böyle sularda büyüdük anladın mı? Ben Erzurumluyum. Doğduğumuzda bizi buralara attılar. Sen bu suda mı vaftiz oldun? Ne oldu? Genetik haklarım. Aynen. Ne kadar abi? Okey. Okey bravo. Durdu arkadaşlar. 2 dakika durdu adam. Durdu. Bir alkış alıyoruz Mustafa'ya. Aynen. Bu işten bizim karımız ne olacak bilmiyorum ama böyle challenge'lar da yapılıyor. Ve ormanın içerisinde böyle bir ev. Olsan herhalde hayvan bakmışlar içeride. Selamünaleyküm. Ağır olmuş aynen. Bak. Evken ağır olmuş. Ha. Işık gerçekten her şey. Normalde burayı gezdik, yürüyüş yaptık, keyfini çıkarttık, kahvaltımızı yaptık, yemeğimizi yedik derken buradan ayrılmamız gerekiyordu. Melikler Yaylası'na geçecektik. Planda bir değişiklik olmadı. Yine Melikler Yaylası'na geçeceğiz. Ama gün batımını beklemek istedik. Havada sabah böyle bir bulutluydu, gitti geldi derken ya arkadaşlar son manzara böyle işte. Allah muazzam. Araçla şu yukarılara falan gittik. Yani her köşesi ayrı bir güzel. Yani her yer fotoğraflık, her yer böyle uzanıp yatmalık, yuvarlanmalık, eş dostluğa gelmelik. Burada çoğu aktiviteyi yapabilirsiniz. Sol taraftaki arkadaşlar da Polonya'dan gelmişler. Bakın ülkemize aracı kiralamışlar. Ve şuradakine, şuna tırmanmışlar. Tabii ki ekipmanla, profesyonelce. Ve dedi ki çok zordu dedi. Gerçekten bayağı zorlanmışlar. Yani benimle konuşacak takatleri bile yoktu öyle söyleyeyim. Velhasıl ben de şöyle biraz buraya uzandım. Buranın keyfini çıkarttım. Güneş biraz daha çekilecek muhtemelen ve Melikler Yaylası'na geçeceğiz. Yarın sabah erken kalkıp zirveye çıkacağız. Dedegöl Dağı'nın zirvesine çıkacağız. Batı Torosların en yüksek ikinci dağı, ikinci zirvesi daha doğrusu. Kamp çok keyifli gidiyor. Yani burayı bence kesinlikle gelip deneyimlemeniz gerekiyor. Rotanıza ekleyin. Kuzu Kulağı Yaylası hemen Isparta'da. Bak şurada güzel bir bayrağımız dalgalanıyor. Yani çok söze gerek yok. Tabiat zaten konuşuyor. Öyle bir coğrafya. Biz buranın biraz daha keyfini çıkartıp yarın da zirve faaliyetine çıkacağız. Yarın sabah görüşmek üzere. Ertesi sabahtan hepinize selamlar. Dün yattığımız yer burası. Arkadaşlar hamakları açtık. Bazı arkadaşlarımız böyle tulumun içine girdi. Gökyüzünde yine yıldız şöleni vardı. Ben de hemen şu iki ağacın arasında hamamı kurdum ve güzel bir uyku çektik. Yavaş yavaş arkadaşlarla beraber toplanıyoruz. Sabah 5'te uyandık. Hafif bir şeyler atıştırıp zirve faaliyeti için yola çıkacağız. Kardeşim günaydın. Nasıl, uyuyabildin mi?
Uyandım da burnum tıkanmış. Değil mi? Biraz soğuktu. Yürüyüşe geçince biraz daha ısınırız muhtemelen. Toplam bir 7-8 saatlik faaliyetimiz olacak. Yavaştan hazırlanıyoruz. Bugün size güzel görüntüler sunacağız. Güneş yüzünü göstermeye başladı. Buraya çok güzel alanlar yapmışlar. Gerçekten kamp alanı için harika bir lokasyon. Ama dağlara, ormanlara çıkarken biliyorsunuz artık yasaklar başladı. Orman yangınlarını engellemek için, önlemek için. O yüzden jandarma ekipleri akşam gelip burada kimlik kontrolü yaptı. İnsanların izninin olup olmadığına baktı. Olmayanları da gönderdi. Aklınızda bulunsun. Böyle şeyler yaşamak insanı bu yolda öyle üzer. Çünkü büyük sürpriz, tam gelmişsiniz, keyfini çıkartacaksınız ve böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. O yüzden bence tedbiri alıp da gelmekte fayda var. Rakım şu anda 1735 metredeyiz. 2992 metrelik Dedegöl zirveye çıkacağız. Yani yazdığı kadarıyla zor bir parkur olduğunu söylediler. O yüzden sağlık olarak elverişli insanların yürümesini tavsiye ediyorlar. Bakalım, bizim ekipte de sağlıksız bir kişi yok ama sonuçta tedbiri elden bırakmamak lazım. Hep beraber hareket edeceğiz. Dağların eli ağır olur. O yüzden herhangi bir problem olmadan inşallah zirveye çıkıp şöyle bir de manzaraya yukarıdan bakarız. 9-10 kilometrelik bir yürüyüş rotası. Abi peki enstrümanın kökeninden biraz bahsetmek ister misin? Native flüt diye geçiyor. Yani Kızılderili flütü olarak geçiyor. Özel yapım bir flüt. Daha önceden bunları Kızılderililer ağaç dallarını oyarak yaparlarmış. Daha ince olurmuş aslında. Sonradan da geliştirerek bu halleri, hatta daha da büyük versiyonları var. Senin tanışman nasıl oldu peki abi? Benim tanışmam, ben Kızılderili flütünü çok seviyorum. Bu tarz müzikleri çok seviyorum. Benim de aklıma geldi. Ben de çalabilirim diye düşündüm. Bir tane yaptırdım ve kendi kendime öğrendim. Abi harika. Nefesine sağlık. Eyvallah, sağ olasın. Evet. Bizim arkadaşlar kapak buldu. Kapak mı abi? Kapağı çok aynı. Büyük ihtimalle kapak. Yok mu bir definemiz? Alıyoruz mu? Serhat abi cihazı çıkart. Dağcılık faaliyeti yapıyorum diyerek Kaçak define. define aradığını herkes biliyor. Böyle bir şey arkadaşlar. İlgililere duyurulur. Bizim ilgimizi çekmedi. Koordinatları veriyorum. 30. Haydi abi. Haydi abi. Haydi abi. Ha gayret. Ve birkaç saat içerisinde güzel efor sarf ederek böyle bir seyir noktasına geldik. Bugünkü rotamızın Samet Korkmaz rota uzmanı. Samet Bey merhaba. Yine peşinize takıldık. Estağfurullah. 10 kişi yürütüyorsunuz. Bu sorumluluğu aldınız. Bize bölge hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Abi öncelikle güzel bir noktadayız. Gördüğünüz üzere Beyşehir Gölü panoramasını izliyoruz şu an. Evet. Bu akşam kampımızı o Yeşildağ burnunda atacağız. Hı hı. Hemen karşısında Hacı Akif Adası var. Belki kanolarımızla oraya gidebiliriz. Çok güzel Vaktimiz olur. kalırsa. Çok güzel olur. Bulunduğumuz bölge genel olarak Anamas Dağları. Melikler yaylasından başladık yürüyüşümüze. Dedegöl zirveye ilerliyoruz. Yaklaşık 2763 metredeyiz. 273 metrede yolumuz kaldı. Zaten zirvede buradan görünüyor. Evet. Gayet keyifli, güzel bir havada, güzel bir yürüyüş oluyor. Peki genelde şey soruyorlar. Nasıl sizin gibi yürüyebiliriz? Nasıl rotayı takip edebiliriz?
Instagram'dan bizi bulup yürüyüş ekibimize katılabilirler. Melih Bektaş. Evet. 4250 TL. Aynen 4250 TL. Kredi karttan taksit yapılıyor. Yürüyüşlerimizi bir vlog kaydı yapıyoruz. Oradan bakabilir arkadaşlar. Samet Korkmaz 67 olarak. Ve zirveye yakınız. Zirvede de yemeğimizi yiyeceğiz. Herkes dinleniyor. Çok konuşkan, enerjik görünüyorlar şu anda. Peki buraya mesela hangi tür aktivite yapan insanlar gelebilir? Buraya genelde trekking, kamplı teras geçişleri, özellikle kaya tırmanışı, Kuzu Kulağı Yaylası'nda. Evet. Onun dışında bölgede göller var. Hı hı. Yeşil Gölü var şu tarafta. Hemen burada Muslu Yaylası'nın üzerinde Karagöl var. Zirveye son 5 metrem. Hemen gelmişken kayda buradan gireyim dedim. Bir alan yapmışlar rüzgardan korunmak için. Çok yükseldik arkadaşlar ama sonlara doğru gerçekten yordu bizi. Ve neredeyse 3000 metredeyiz. Ve yukarıda hava güzel, esmiyor. Bir yanda göl, bir yanda dağlar. Burada şanlı bayrağımız. Evet, zirve. Evet. Fotoğraflar çekiliyor. Samet kardeşim duygu ve düşüncelerini yazıyor. Ve bizim söylediğimiz güzel bir söz vardır. Deriz ki bakarsan uzak, yürürsen yakın. Çoğu videomuzda özellikle bunu söylüyoruz. Burada güzel hemen bir kutu yapmışlar. Şehitlerimizin anısına demişler. Fehmi Efe'ye de burada onun adını da yaşatıyorlar. Allah zirvede olmak güzel. Güzel. Arkadaşlarla beraber olmak daha güzel. Evet. Allah herkesin gelebileceği bir güzergah. Evet, çok zor değil. Evet herkes gelebilir kolaylıkla. İlk defa böyle yüksek bir irtifaya ilk defa çıkıyorum ben. Vallahi böyle güzel bir arkadaşlarla buraya geldiğimde de çok seviniyorum ayrıca. Evet abi. Herkese de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. Manzarası muhteşem. Kahvelere fısıldayan adam. Kendisi kahve çekirdeklerine sevgi fısıldıyor ve tadı oradan geliyor. Mustafa hocam Neşene sağlık. Eyvallah, Öncelikle eyvallah. faaliyetimize renk kattın. çok teşekkür ederim. Güzel bir faaliyet oldu. Sınırları zorlayan abilerimiz de oldu. Güzelce çıktık ve artık faaliyeti bitirme aşamasındayız. Evet, dönüşteyiz. Dönüşteyiz. Bugün ama güzel bir kamp yapacağız. Evet. O yüzden videonun işte ilerleyen zamanları kamp alanlarından falan gelebilir. Çok dolu bir program oldu. Evet, dolu dolu oldu. Evet. 2 gündür güzel geçiyor. Evet, kesinlikle. Evet. Oy oy. Ne yolculuktu be. Vallahi gerçekten iyi efor sarf ettik. Kesinlikle. Ama değdi buna. Fiziksel olarak 6000 kalori. Doğru değil 6000 kalori yaktık. İşte 1500 metre irtifa kazandık ve indik. Toplamda 11 kilometre Evet. ortalama. Burada da abimiz var. Abimizin de Toros'u var. Bu coğrafyanın arabası bu Renault ya, Toros. Abimiz de Koçer değil ama şey değil mi abi, buranın köyündensiniz siz de. Abimiz bize Dede Göl diyoruz. Biz Dede Gül dedik ama Dede Göl daha iyiymiş. Dedi ki orada yatır var 3 tane tam. O hemen zirvenin o tarafta da Karagöl adında bir göl varmış. Oraya insanlar gelip çöp atıyormuş. O çöpü de sabah öteki gün gittikleri zaman biri topluyormuş. Abimiz de dedi ki orada evliya vardı. O evliya olduğundan dolayı da orada hiç çöp barınmıyormuş. 3 tane de yatır orada değil mi abi? Evet, aynen orada. Şimdi Oğuzhan abiden güzel bir bilgi gelecek. Ne kemiriyorsun bunu dedin ya. Evet, ne kemiriyorsun dedim. Söğüt ağacı. Faydası Aspirinin ham maddesi var. Salisilik asit var bu ağaçta. salisilik Ağrı asit. kesici özelliği var, evet. Ve Kemiriyorsun. Allah Allah. Ben de denemek istiyorum. Güzel. Denemek istiyorum abi. Nereden nasıl alacağız? Hangisi şeydir? Şuradan kırdın mı abi? Şuradan ucundan az bir şey al. Evet. Getir paylaşalım. Oğuzhan abiyle. Oğuzhan abi sayesinde bir tane dip bilgi öğrendik yine. Abi sağ olasın. Eğer ki o zaman böyle aspirine ihtiyacım olduğu zaman Zamanında yaralı bir ayı. Yaralı derken şu dış ağrısı, dişinde aklı çıkmış. Bir hayvan gözlemcisi ormanda geziyor. Ayıyı gözlemlerken Dikkat et şeylerine. söğüt ağacının kırdığını görüyor. Sonra o işte dallarını, budaklarını kopartıyor, kemiriyor. Şu ağzını, kabuklarını dolamış dişinin olduğu yere. Sonra bunu uyutup bakıyorlar. Ne yapıyor diye. Dişi apse yapmış. Apse olan yere söğüt ağacının kabuğunu sarmış hayvan. Allah Allah. Abi bu bilgiyi bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Bu akşam Ama doktor tavsiyesi değildir. Evet. Onu belirtelim mi? Söğüt mı yalıyoruz? Doktora Evet. danışmadan kullanmayınız. Buranın bir özelliği var. Burası Türkiye'nin ölçümü yapılmış en karanlık noktası olarak geçiyor. Yani burada ışık kirliliği yok. O yüzden gökyüzünü çok net bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Yıldızları izleyebiliyorsunuz. Yıldız pozlama yapabiliyor fotoğraf severler.
Ve bu şekilde hem dağlar hem yıldızlar hem Samanyolu hepsini gözlemleyebiliyorsunuz. Çok güzel. Manzarası da çok iyi. İhtişamlı. Velhasıl buradan bir mağaraya geçeceğiz. Pınargözü mağarası. Abi soğuk hava akımı nasıl geliyor? Çok güzel. Değil mi? Bir anda geldi. Bakın burası. Ben daha önce buraya girmeye çalışmıştım bu arada. Bir kısmına kadar gidilmiş. Ayaklarımı suya sokamamıştım. O kadar soğuktu. Bakın içeriden görüntülerde böyle. Çok soğuk. Aşırı derecede. Ama huzur verici. Maalesef var. Etrafta hep çöp var. Arkadaşlar öyle bir soğuk hava akımı var ki. Buzdolabı gibi yani. Gelin şunu deneyin bir deneyin. Çok aşırı buralar. Üşütüyor öyle söyleyeyim. Daha önce yine buraya gelmiştim. O zaman ayakkabıları çıkartıp suya girmiştik. Oğuzhan abinin şu anda yaptığı gibi. Ve tabii ki uzun soluklu kalamadık. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.